Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem şekline hem de lezzetine hayran kalacağınız bir poğaça tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya, 1 adet yumurta, 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1 bardak ılık süt ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 milimlik bardak ölçüsüdür. Çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekliyorum. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Unu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben toplamda 4 bardak kadar un kullandım. Un ölçüsünü ben 200 milimlik bardakla yaptım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebiliyor. Yumuşak, ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamuru toparladıktan sonra 2-3 dakika kadar daha yoğuruyorum. Hamur özlü bir hal aldıktan sonra üzerini kapatıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur 2 katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Hamurumu yaklaşık yarım saat kadar dinlendirdim. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını aldım. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra tezgaha alıyorum. Hazırladığım hamuru 9 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezelerimi hazırladım. Üzerini kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar dinlendiriyorum rahat bir şekilde açılması için. Bezelerimi 10 dakika kadar dinlendirdim. Merdane yardımı ile pasta tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açıyorum. Bezeyi yeteri kadar açtıktan sonra hamur kartı ile ilk etapta 4'e bölüyorum. Her bir parçayı 3'e böldükten sonra poğaçalarımı hazırlıyorum.
Videoda görüldüğü gibi diziyorum. Dizdikten sonra kenar kısımlarına biraz bastırdıktan sonra gül şekline getiriyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hem şekli olsun hem de lezzeti olsun çok güzel bir poğaça. Bana güvenerek tarifi deneyebilirsiniz. Tarifi denedikten sonra o değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Poğaçaların hepsini aynı şekilde hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. 20 dakika kadar tepsi mayası yaptıktan sonra bir tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar süt ekleyip karıştırdım. Poğaçaların her yerine değecek şekilde güzelce sürüyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişirdim. Gerçekten mükemmel görünüyorlar. Puf puf kabardılar. Çok güzel bir şekilde kızardılar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.